Harry Potter hakkında bildiğiniz her şeyi bir anlığına unutun. Çünkü birazdan duyacaklarınız en sadık Potterhead'leri bile koltuğundan zıplatacak türden. Bu videoda bizim bile inanmakta güçlük çektiğimiz ama söylediğimiz için kesinlikle linç ettirecek o en tartışmalı Harry Potter teorilerini masaya yatırıyoruz. Hoş geldiniz Büyüce Şura üyeleri. Bu videodan sonra seriye asla aynı gözle bakamayacaksınız. Bu iddialar sizi hem şok edecek hem de belki biraz kızdıracak. Ama unutmayın, büyücülük dünyasının derinliklerinde her zaman göründüğünden daha fazlası vardır. Hazırsanız beynimizi yakacak o teorilerle başlayalım. Lumos. Her şeyden önce sizi yavaş yavaş karanlık sulara çekmek için nispeten daha bilinen, hatta bizzat J.K. Rowling'in kendisinin de güzel bir teori olduğunu ve uyduğunu söylediği bir fikirle başlamak istiyorum. Hepimiz ölüm yadigarlarındaki o meşhur üç kardeşin hikayesini biliyoruz. Hani şu ölümü kandırıp ondan mürver asa, diriltme taşı ve görünmezlik pelerinini alan üç zeki ama hırslı büyücü kardeş. Peki ya bu hikaye sadece bir çocuk masalı değilse? Ya aslında serinin ana karakterlerinin kaderini özetliyorsa? Bu popüler teoriye göre hikayedeki üç kardeş, serimizin üç kilit ismini sembolize ediyor. Güce tapan ve mürver asayı isteyen ilk kardeş, tahmin edeceğiniz gibi Lord Voldemort'tan başkası değil. Hayatı boyunca daha fazla güç arayan, ölüme meydan okuyan ama sonunda tam da bu hırsı yüzünden yok olan karakter. İkinci kardeş ise kaybettiği aşkını geri getirmek için diriltme taşını isteyen kederli ve trajik figür. Bu da elbette hayatını tek aşkı Lily Potter'a adayan Severus Snape'ten başkası olamaz. Snape, Lily'yi geri getirebilmek için her şeyi yapardı ve hayatı bu imkansız arzunun gölgesinde geçti. Ve geldik üçüncü, en alçak gönüllü ve en bilge kardeşe. Ölümden saklanmak için görünmezlik pelerinini isteyen ve en sonunda ölümü eski bir dost gibi karşılayan bu kardeş, tabii ki Harry Potter'ın ta kendisi. Harry ne gücün peşindeydi ne de ölüleri geri getirmeye çalıştı. O sadece hayatta kalmaya ve sevdiklerini korumaya odaklandı ve en sonunda ölümü kabullendi. Peki, hikayedeki o her şeyin sonunda kazanan, kurnaz ölüm figürü kim? Teorinin en can alıcı noktası da burası. Ölüm, Albus Dumbledore'dur. Düşününce inanılmaz mantıklı değil mi? Harry'ye görünmezlik pelerinini veren, bir dönem mürver asaya sahip olan ve diriltme taşını bulan kişi Dumbledore'dan başkası değildi. En sonunda da King's Cross istasyonunda Harry'i eski bir dost gibi karşılayan yine oydu. Rowling, bir hayranın bu teoriyi sorması üzerine bunun favori teorisi olduğunu, güzel ve uyumlu bir fikir olduğunu söylemiştir. Bu yüzden bu sadece bir hayran fantazisi değil, serinin edebi derinliğini gösteren muhteşem bir katman olarak görülüyor. Şimdi gelelim sarsıcı iddialara ve asıl linç yemeye başlayacağım o bölüme. Hazır olun çünkü şimdi biraz Karanlık Lord'u aklamaya çalışacağım. Peki ya size Lord Voldemort'un aslında sadece safkan takıntılı bir psikopat değil de yozlaşmış sisteme baş kaldıran, yanlış anlaşılmış bir lider olabileceğini söylesem? Evet, kulağa delice geliyor, biliyorum. Ama bir saniyeliğine Voldemort'un acımasız yöntemlerini unutup motivasyonlarını inceleyelim. Büyücülük dünyası dışarıdan ne kadar sihirli görünse de aslında derin bir eşitsizlik ve ayrımcılık bataklığı. Ev cinleri köle gibi çalıştırılıyor. Sentorlar ve goblinler gibi zeki varlıklar ikinci sınıf muamelesi görüyor ve Muggle doğumlu büyücülere karşı sürekli bir aşağılama var. Sihir Bakanlığı ise bu yozlaşmış sistemi korumaktan başka bir şey yapmayan, bürokrasiye batmış etkisiz bir kurum. İşte teoriye göre Voldemort tam da bu noktada sahneye çıkıyor. Asıl amacı sadece Muggle'ları yok etmek değil, büyücü dünyasının bu adaletsiz yapısını kökünden yıkmaktı. Onun vizyonu, büyücülerin potansiyelini kısıtlayan gizlilik statüsünü ortadan kaldırmak ve büyücülerin hak ettikleri yere gelmesini sağlamaktı. Elbette yöntemleri korkunçtu ve safkan ideolojisi affedilemezdi. Zaten Rowling de Voldemort'un asıl motivasyonunun ölümsüzlük arzusu ve saf sevgiyi anlayamaması olduğunu belirtmiştir. Ama bu teori, onun eylemlerinin altında sadece saf kötülükten fazlası olabileceğini düşündürüyor. Bu bakış açısına göre Harry ise, mevcut düzeni korumak isteyen bakanlık tarafından parlatılan ve manipüle edilen bir kahraman piyonundan ibaretti. Ne dersiniz? Voldemort'un davasında ufak da olsa bir haklılık payı var mıydı? Büyücü dünyası gerçekten de kökten bir değişimi hak etmiyor muydu? Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bu gibi teorileri deşmemi ve daha fazla video yapmamı isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz beni bu tür konuları araştırmaya daha da teşvik ediyor. Şimdi biraz daha entelektüel ama bir o kadar da şaşırtıcı bir alana dalalım. Mitoloji.
J.K. Rowling'in ne kadar bilgili bir yazar olduğunu ve seriyi yazarken sayısız mitolojik referanstan yararlandığını biliyoruz. Ama bazı karakterlerin mitolojik karşılıkları o kadar cuk oturuyor ki tesadüf demek neredeyse imkansız. Mesela kahramanımız Harry Potter. Harry, Antik Mısır mitolojisindeki tanrı Horus ile şaşırtıcı benzerlikler gösteriyor. Horus da babasının intikamını almak için yılan benzeri bir düşman olan Set ile savaşan bir kahramandır. Tıpkı Harry'nin Voldemort'la savaştığı gibi. Ayrıca Horus'un gökyüzüyle olan bağı ve bir şahin olarak tasvir edilmesi, Harry'nin Quidditch'teki inanılmaz uçuş yeteneğiyle paralellik gösteriyor. Gelelim grubun beyni Hermione Granger'a. Hermione, Yunan mitolojisindeki bilgelik ve strateji tanrıçası Athena'nın modern bir yansıması gibi. Athena, kahramanlara rehberlik eden, onlara akıl veren bir figürdür. Tıpkı Hermione'nin her zaman Harry ve Ron'a yol göstermesi gibi. En ilginç ipuçlarından biri ise Sırlar Odası'nda karşımıza çıkıyor. Efsaneye göre Perseus, Medusa'yı taşa çeviren bakışlarından korunmak için ona doğrudan bakmaz. Yansımasını bir kalkandan izler. Hermione'nin de ölümcül bakışlara sahip yılan Basilisk'i bir ayna kullanarak alt etme fikrini bulması, bu iki hikaye arasında güçlü bir bağ kuruyor. Elbette Dumbledore'un Kral Arthur efsanesindeki bilge akıl hocası Merlin'i temsil ettiğini söylemeye bile gerek yok. Beyaz, uzun sakalı, engin bilgeliği ve kahramana yol gösteren rolüyle Dumbledore, modern bir Merlin'dir. Hatta bazı hayranlar daha da ileri giderek, Ginny Weasley'nin Mısır'ın savaşçı aslan tanrıçası Sekmet ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Sekmet, hem yıkıcı bir savaş tanrıçası hem de koruyucu bir figürdür. Ginny'nin özellikle son kitaplardaki o ateşli, korkusuz ruhu, yarasa umacı büyüsü gibi saldırgan yetenekleri ve aslanla temsil edilen Gryffindor binasının bir üyesi olması bu fan teorisini oldukça ilginç kılıyor. Kısacası Harry Potter sadece bir çocuk hikayesi değil, binlerce yıllık mitolojik arketiplerin modern bir yeniden anlatımıdır. Ve geldik o en çok tepki çekeceğini düşündüğüm, en cüretkar teoriye. Lütfen oturun ve sakin olun. Ya Harry ve Hermione aslında kardeşse? Evet biliyorum. Bu teori tüm bildiğimiz ilişki dinamiklerini alt üst ediyor. Ama internetin derinliklerinde dolaşan bu iddia, bazı kanıtlar sunarak aklımızı karıştırıyor. Teoriye göre Lily ve James Potter, Voldemort'un tehdidi altındayken sadece Harry'yi değil, aynı zamanda bir de kız bebeklerini korumak zorundaydılar. Bu yüzden bebek Hermione'yi güvende olması için büyüyle hiç bağlantısı olmayan Muggle bir aileye, Granger'lara emanet ettiler. Dumbledore ve belki de McGonagall dışında kimse bu sırrı bilmiyordu. Bunu savunanlar, Hermione'nin Harry'e olan sarsılmaz sadakatini ve onu neredeyse içgüdüsel bir şekilde koruma arzusunu kanıt olarak gösteriyorlar. Bir arkadaştan çok daha fazlası gibi, her tehlikede kendini onun için feda etmeye hazır olması, bir abla korumacılığı olarak yorumlanıyor. J.K. Rowling'in bir röportajda, Hermione'nin gençliğinin bir karikatürü olduğunu söylemesi gibi, kişisel bağları olması da bu teorileri ateşliyor. Ayrıca Rowling'in ilk taslaklarda Hermione'ye bir kız kardeş karakteri düşündüğünü, sonra vazgeçtiğini açıklaması, bu tür "acaba mı" dedikodularını körüklüyor. Elbette bu teorinin tonla açığı var. Hermione'nin çalışkanlığı ve kurallara bağlılığı, safkan bir büyücü ailesinden çok, başarılı olmak için herkesten daha fazla çabalaması gereken bir Muggle doğumluya uyuyor. Ama yine de, ya doğruysa, ya o trende ilk karşılaştıkları andan itibaren hissettikleri o anlık bağ, sadece bir arkadaşlığın başlangıcı değil de, kayıp kardeşlerin farkında olmadan yeniden bir araya gelmesi ise, bu düşünce bile seriye bambaşka, daha trajik bir boyut katmıyor mu? İşte benim en tartışmalı bulduğum ve muhtemelen bu videodan sonra başımı belaya sokacak 4 Harry Potter teorisi bunlardı. 3 kardeşin gerçek kimliklerinden, Voldemort'un haklı davasına, mitolojik kökenlerden o en sarsıcı kardeşlik iddiasına kadar. Peki aralarında size en mantıklı gelen veya en saçma bulduğunuz hangisi oldu? Sizin bunlar dışında bildiğiniz, kesin linçlik dediğiniz teoriler var mı? Hepsini yorumlarda okumak için sabırsızlanıyorum. Unutmayın, bu teorilerin amacı seriyi kötülemek değil. Bu muhteşem evrenin ne kadar derin ve çok katmanlı olduğunu bir kez daha görmektir. Bir sonraki videoda belki de sizlerin yorumlarda önerdiğiniz bir teoriyi araştırırız. Ne dersiniz? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nox.